Hepinize merhaba, Müzik Eğitimimiz kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel akorları işleyeceğiz. Temel akorlar nasıl kurulur? Bu formülü öğrendikten sonra kendiniz istediğiniz gibi temel akorları kurabileceksiniz. Akor bakma derdine aslında bir son vermiş oluyoruz. İşte 1'e bas, 3'e bas, 5'e bas mantığından ayrılıyoruz yani bu derste. Şimdi yavaşça konumuza girelim. Burada formül olarak büyük üçlü artı küçük üçlü, küçük üçlü artı büyük üçlü gibi kavramlar artık işin içine girecek. Öncelikle bu aralıklardan bir bahsedelim. Büyük üçlü nedir? Büyük üçlü dediğimiz aralıkta 1,5 tam ses olur. Örnek verelim. Do, re arası tam aralıkta. Sadece mi, fa'lar ve si, do'lar yarımdı. Daha önceki derslerimizde bunlardan bahsetmiştik. Notaları öğrenme derslerini izleyebilirsiniz. Mi, fa ve si, do arası yarım dedik. Do, re arası tam. Re, mi arası tam. İki tane tam ses olduğu zaman büyük üçlü elde etmiş oluyoruz. Yani do, re, mi. Ne yaptı toplamda? İki tane tam ses elde etmiş olduk. Eğer küçük üçlü olsaydı örnek verelim, bu sefer karar sesimiz re olsun. Re, mi, fa. Re, mi arası tam. Mi, fa arası yarım. Mi, fa'lar ve si, do'lar yarım demiş. Re, mi, fa. Toplamda kaç ses oldu? 1,5 ses elde ettik. Yani elimizde 1,5 ses varsa küçük üçlü, toplamda 2 sesimiz varsa buna biz büyük üçlü diyoruz. Şimdi minör akor kurulumuna bir bakalım. Minör akor kurulumunda toplamda başta küçük üçlü, sonda büyük üçlü elde etmemiz gerekiyor. Toplamda 1., 3. ve 5. sesi alıyoruz sadece. 1 ve 3'ün arası küçük üçlü, 3 ve 5'in arası ise büyük üçlü olması gerekiyor. Küçük başta ise minör, mini, mini'den aklınıza gelsin. Büyük üçlü baştaysa majör akor elde ediyoruz. Majör kelime anlamı olarak da büyük anlamına geliyor. Şimdi başlayalım. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. La dizisini ele aldık. Sadece 1. derecesi, 3. derecesi ve 5. derecesi bize lazım. 1. derecesi la'dan yukarıya doğru çıkıyorum. 3. sesine geleceğim. La, si, do. Ne yaptı? La, si arası tam. Si, do arası yarım. Toplamda kaç ses elde etmiş olduk? 1,5 ses elde ettik. Şimdi devamına bakalım. Do, re, mi. Zaten formül kendiliğinden oturacaktır. Do, re arası tam. Re, mi arası tam. Sonunda da büyük üçlü sesi elde ettik. Bunun sağlamasını yapıyoruz gitarda. Gitarda nota yerlerini bildiğinizi düşünüyorum. Şimdi geldim. Sol telinde bir la'm var benim. La'yı buldum. Ve ardından bas sese ihtiyacım olacağı için burada da bir la'mız var. Ama şimdi la'ları buldum. Neye ihtiyacım var? Mi'ye ihtiyacım var. Mi nerede var? Bak, re telinde bir tane mi var. İkinci perdesinde. Bunu orta parmağımı yerleştirdim. La minör akorunu kuruyorum şu anda. Ardından la'yı, onun altında la'yı bulmuştuk. Sol telin ikinci perdesinde. Şu an la, mi, la seslerini elde ettik. Bize ne lazım? La, do, mi'di. Do'yu bulmamız gerekiyor. Do da si telinin hemen sonrasında birinci telde do perdesinde bulduk. Zaten alt telimiz mi. Yine bir mi elde etmiştik. Akoru çok sesli bir hale getirdik. Bu piyanoda olsaydı birçok tuşu aynı anda basmamız gerekiyor. Ama gitarda ufak bir hareketle bunu elde edebildik. Seslendirdim ve la minör akorunu oluşturdum. Şimdi bunun aynısını bir de majörde deneyelim. Majörde nasıldı olay? Büyük üçlü başta olacak, küçük üçlü sonda olacak. Büyük üçlü artı küçük üçlü. Do'yu ele aldığımızda do, re, mi. Mi'ye kadar geldim. Üçüncü sesini aldım. Do ve mi'yi basacağım. Aralığı hesaplıyorum. Do, re arası tam, re, mi arası tam ses. Toplamda 2 tam elde ettim. Demek ki büyük üçlü baştaymış. Yani bu majör akorun başı oldu. Do, mi'yi aldım. Şimdi mi, fa, sol. Mi, fa yarım. 1,5'a zaten doğru gidiyor. Fa, sol tam. 1,5 sesimiz olmuş oldu. Do, mi, sol. Birinci, üçüncü ve beşinci sesini aldım. Aralıklarını hesapladım ve do majör akorunu oluşturdum. Hangi seslere basmam lazım? Do, mi ve sol'e. Şimdi geldim. La telin üçüncü perdesinde bir do'm var. Re telindeki mi var. Re telinde mi buldum. Do, mi. Sol zaten burası. Do, mi, sol aldım. Ben bu akoru daha da güçlendirmek istiyorum. Size bir do daha koydum. Altta da zaten yine mi'miz var. Do majör akorunu bu şekilde elde ettim. Şimdi gelelim biraz daha ses değiştirici işareti olan akorlar. Örneğin bunu re majör üzerinde yapalım. Şimdi geldik. Re, mi, fa. Ne oldu şimdi? Re, mi arası tam, mi, fa arası yarım. 1,5 ses elde ettik. Majör formülü uymadı. O zaman ne yapmamız lazım? Aralıkları genişletmemiz gerekiyor. Genişletmek için de diyez işaretini kullanıyorum. Re'den fa'yı uzaklaştırmam lazım. Re'den fa'yı yarım ses uzaklaştırdığımda arası 2 tam ses olacak ve ben bu re, fa arasını uzaklaştırmam için fa'ya diyez koymam lazım. Eğer bemol koysam aralığı daha da sıkılaştırırdım. Ama şimdi bunu şöyle düşünün. 2 tane mesafe var. Re, fa arası. Fa'ya diyez koydum. Fa gitti. Fa'ya bemol koyarsam fa yakınlaşır re'ye. Ama benim aralığı 2 tam elde etmem gerekiyor. Eğer re'ye bemol koysaydım artık bu akor re bemol olacaktı. O yüzden koymuyoruz. Karar sesini değiştirmiyoruz. Aralığı genişletiyoruz. Burası 2 tam oldu. Re, fa diyez. Ardından ne gerekiyor bize? Re, fa, la. 5. sesi de la. La'yı hesaplıyoruz. Fa diyez, sol. Yarıma düştü çünkü fa diyez sol'e yakınlaştı diyez işaretini koyunca. Sol la arası da tam ses zaten 1,5. Yani küçük üçlü de sonda olmuş oldu. Büyük üçlü başta, küçük üçlü sonda. Re majöre bakıyoruz. Mi perdesinin ikinci perdesinde fa diyezimiz var. Bu si telin üçüncü perdesinde bir re'miz mevcut zaten. Ve sol telin ikinci perdesinde la mevcut.
re, fa diyez, la. Aynı şekilde tüm sesleri bunu uygulayabilirsiniz. Re majörü farklı yerlerden basmaya çalışabilirsiniz veya la minörü farklı yerlerden basmaya çalışabilirsiniz. Örneğin işte burada bir bareli la minör var. Bunu kurarken insanlar burada la minör olabilir diyerek bulmadı. Belli bir ses hesaplamaları var ve doğru sesleri bastığınızda la, do, mi içerdiği takdirde ve bunun dışında bir ses içermediği takdirde siz burada la minör akorunu çalmış oluyorsunuz. Yani sadece buradan la minör basmayın artık. Farklı yerlerde de la minör akorunun veya çevrimini denemeye çalışın. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olursanız sevinirim. Sormak istediğiniz sorular olursa mutlaka benimle iletişime geçin. DM üzerinden, Instagram'dan geçebilirsiniz. YouTube yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.